Selamlar. 1950'lerin ortasında sahnedeki yaydığı hiperaktif enerjiyle kendisine Mr. Dynamite denmiş. 1960'ların ortasında da senede 300 show'dan fazla yapma başarısını gösterdiği için de The Hardest Working Man in Show Business, yani show dünyasının en sıkı çalışan adamı unvanını almış. James Brown'dan bahsediyorum. James Brown 1962 yılının Ekim ayında, yani bundan tam 55 yıl önce çok özel bir albüme imza atmış. Bir konser albümüne, bir konser plana. Live at the Apollo. Live at the Apollo'dan bahsedeceğiz bu programda. Ve vaktimiz yeterse demeyeceğim, YouTube telif hakları izin verirse videonun sonunda Fats Gondor'un müthiş sunumuyla James Brown'dan bu plaktan I'll Go Crazy şarkısını dinlemeye çalışacağız. James Brown ilk defa Apollo tiyatrosunda 1959'da sahneye çıkmış ve 59'daki bu performanstan o kadar etkilenmiş ki 1960'ların başında bunu bir canlı kayıt haline getirip plağa basıp dünyaya yaymak istiyormuş. Fakat King Records, yani bağlı bulunduğu plak şirketi ve sahibi Sid Nathan buna kesinlikle karşı çıkmış. Çünkü albümde yeni bir single'ın olmayışı, artık oradaki piyasanın, o zamanki piyasanın sadece single üzerinden yürümesi, şayet albüm yaptıkları zaman herhangi bir konsere rağbet gösterilmemesi endişesiyle buna karşı çıkmış. Ama James Brown bu projeye o kadar inanmış ki Apollo tiyatrosunu, yani R&B'nin ve Soul'un o zaman Mekke'si sayılan Apollo tiyatrosunu 6 günlüğüne kiralamış ve 19 Ekim'den 24 Ekim'e kadar her gün sahneye çıkarak kendisini son güne kadar, yani 24 Ekim'e kadar hazırlamış. New York Harlem'deki Apollo tiyatrosunda James Brown ve grubu The Famous Flames, yani Bobby Bird, Bobby Bennett ve Lloyd Stelworth'tan oluşan The Famous Flames grubu ile birlikte olağanüstü bir show sunmuşlar ve olağanüstü bir kayıt gerçekleşmiş. O şartlara göre çok zor şartlarda açıkçası bir kayıt gerçekleşse de müthiş bir iş çıkarılmış. Sahne performansının yanı sıra seyircinin katkısı da kaydedilmiş ve plak çok özel bir plak haline gelmiş. Please Please 56'daki hitinden başlayarak Try Me'ye kadar I'll Go Crazy, Bewildered, bütün hitlerini arka arkaya sıralayan James Brown müthiş bir gece sonrasında müthiş bir plak ortaya çıkarmış. Biraz önce de bahsettiğim gibi plak şirketi King Records bu projeye inanmamış baştan. İnanmadığı için de plak baskı sayısını ilk etapta çok düşük tutmuş. 5000 tane plak basılmış. Bundan %10'u stereo olmak üzere. Fakat disk jokeylerin ve seyircilerin çok ilgi göstermesi üzerine özellikle disk jokeyler bu 32 dakikalık, 31-32 dakikalık albümün ilk yüzünü çalıyorlarmış ve ilk yüzünden sonra 5-10 dakikalık reklam arası verip ikinci yüzünü çalarlarmış. Bu tabi insanlarda da çok büyük ilgi uyandırmış ve albüm 66 hafta listelerde kalmış ve pop listelerinde 2 numaraya kadar yükselmiş. James Brown'un diskografisine baktığımız zaman resmi yaklaşık 130 tane albümü var. Yani resmi olmayan da herhalde bir 1000 tane daha vardır ama bu resmi albümlerin arasında 15 tane canlı albümü var. Bu da işte ilgisini gösteriyor James Brown'un. Live at the Apollo'nun bir tane kaydı yok. Daha doğrusu 68'de, 71'de ve 95'te 3 tane de Live at the Apollo kaydı görebiliyoruz. 2016'da bir tane daha çıktı. O da sanırım yine 70'lerin 72 senesinin kaydını tekrar ortaya çıkardılar. Live at the Apollo, yani Apollo tiyatrosunu ne kadar sevdiğini, orada sahneye çıkmayı ne kadar sevdiğini aslında gösteriyor. Live at the Apollo 1998'de Grammy Hall of Fame'e seçilmiş. 2004'te Amerika Ulusal Kütüphanesi'ne seçilmiş. 2012'de de Rolling Stone dergisinin en iyi 500 albümü arasında 24. sırayı elde etmiş. R&B ve Soul'un erken dönemlerini daha iyi tanımak, James Brown'un enerjisine de tanıklık etmek istiyorsanız 55. yılında Live at the Apollo'yu mutlaka dinlemelisiniz. So now, ladies and gentlemen, it is start time. Are you ready for start time?